İran, Hizbullah, Husiler aynı anda mı vurur, farklı zamanlarda mı vurur? Şimdi İran bekliyor. Önceki gün yapmış olduğu konuşmada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail korkuyor, korkmakta haklı. İsrail bekliyor, bekledikçe endişesi büyüyor ama İran'ın ne zaman nasıl saldıracağını bilmiyor. Bu bekleyiş de cezasının parçası demişti. Şimdi belli ki İran burada bir bu süreci de bekleme sürecini de bir psikolojik baskı unsuru olarak kullanıyor. İran ne zaman nasıl vurur bilinmez. Başbakan Netanyahu da bu İsrailleri yatıştırmaya çalıştı. Ya bir sakin olun dedi, sabırlı, soğukkanlı olun. Ayrıca böyle sadece beklemekle kalmayız biz. İran'a önce biz saldırabiliriz diyor. Bir bakalım İran cephesinde neler oluyor, yorumları alalım sonra. İran, Hamas lideri İsmail Haniye'yi hedef alan suikasta doğru zamanda ve uygun şekilde yanıt vermeye hazırlanıyor. Çarşamba günü askeri tatbikat başlatan İran, tüm sivil havacılık şirketlerine uyarıda bulunarak hava sahasını bir süreliğine kapattı. Bu hamle İsrail'e yönelik misillemenin an meselesi olduğu yorumuna yol açtı. Bu sırada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları İran ve Filistin'in çağrısıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde buluştu. İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakiri'nin mesajı netti. Teşkilata üye ülkelerden suikasta verecekleri tepkiyi desteklemelerini istedi. Arap ülkeleri ise toplantının sonuç bildirgesinde Haniye suikastından açıkça İsrail'i sorumlu tuttu ve İran'ın egemenliğinin ihlal edildiğini savundu. Ancak İran'ın olası askeri hamlesine destek verilmemesi dikkat çekti. Diplomasi çabaları sürerken restleşme hız kesmiyor. İran dini lideri Ali Hamenei bir kez daha intikam mesajı verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail cinayette olimpiyat rekoru sahibi diyen Hamenei, İsrail Başbakanını alevler içerisinde gösteren görsele yer verdi. Netanyahu'nun alnında İsrail, gözlerinin üzerinde ise Gazze'de yaşamını yitiren sivillerin sayısı yazıyordu. Hamenei, Siyonist rejim insan suçları tarihine yeni bir standart bıraktı dedi. Görevi devralır almaz büyük bir krizle karşılaşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan iddiaya göre bölgesel savaş ihtimalinin önüne geçmek istiyor. İran International haber sitesine konuşan kaynaklara göre Pezeşkiyan, Hamanei'den İsrail'e doğrudan saldırma seçeneğinden kaçınmasını istedi. Böyle bir adımın büyük problemlere yol açabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in İran'ın altyapısına ve enerji kaynaklarına misilleme yapması halinde ülke ekonomisinin ağır darbe alabileceğini söyledi. Toplantı sırasında Hamanei'nin Pezeşkiyan'ı ne desteklediği ne de karşı çıktığı aktarıldı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise İran'ın neden harekete geçmediğini mercek altına aldı. Bekleyişin stratejinin bir parçası olabileceğini, uzun bekleme süresiyle İsrail'in sinirlerinin bozulmasının hedeflendiğini ileri sürdü. İsrail teyakkuzda, askerlerle bir araya gelen Netanyahu, İran'a proaktif bir karşılık verebiliriz dedi. İsraillilerden sabırlı olmalarını istedi. Hem savunma hem de hücum anlamında hazırlıklıyız. İsrail vatandaşlarının endişeli olduğunu biliyorum ve sizden tek bir şey istiyorum. Sabırlı ve sağduyulu olun. Düşmanlarımıza saldırıyoruz ve kendimizi savunmaya kararlıyız. Şimdi böyle biz beklemek eğer bizim sinirlerimizi bozmaksa merak etmeyin, endişelenmeyin, beklemeyiz de daha önce de vururuz gibi şeyler söylüyor. Fakat yani güvenlik uzmanları İsrail içinde yani gayet tabii ki o Siyonist emeller hiçbir zaman bitmeyecek ama bunu yaparsak bu işin içinden çıkamayız diyenler de var. Onlardan biri Yitzhak Brik. Tümgeneral, emekli tümgeneral Kanal 12 televizyonuna konuştu. Şu proaktif önleyici saldırı, önce ben saldırırım, beklemem de söyleminin nedenle tehlike olduğunu anlatmaya çalıştı. Hemen bakalım uyarısına, sonra değerli konuklarımızın yorumlarını alacağım. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun önleyici bir saldırı başlatmasını engelledi ve ona ABD'nin onayı olmadan böyle bir adım atar ve akabinde bölgesel bir savaş çıkarsa İsrail'in yanında durmayacaklarını söyledi. Tahminim Biden Netanyahu'ya Hizbullah ve İran
kırmızı çizgiyi aşar ve İsrail vatandaşları büyük zarar görürse kapsamlı bölgesel bir savaşa yol açacak olsa bile ABD'nin İsrail'le beraber İran ve Hizbullah'ın askeri ekonomik hedeflerine şiddetli saldırı başlatacağını söyledi. Ancak bundan sonra Netanyahu Biden'ı dinlemezse muhtemel bir savaşta yalnız kalacağız diyor Yitzhak Brik. Baştan başlamak gerekirse de şu ifadeleri kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu içinde endişe verici durumu henüz kavrayamayan bazı kişilerin İran ve Hizbullah karşılık vermeden önleyici bir saldırı düzenlenmesi gerektiğini söylediğini duyduk. Ne yazık ki bu kişiler Hizbullah ve İran'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının derhal bölgesel bir savaşa yol açacağını hesaba katmıyorlar. İsrail'in önleyici bir saldırı başlatması durumunda yerleşim yerleri, enerji santralleri, gaz istasyonları, endüstriyel altyapı ve askeri üsler her gün binlerce roket ve drone saldırısına uğrar. İsrail ordusunun kendi başına ne bölgesel bir savaşa yanıt verecek, ne ulusal altyapısını savunacak, ne de İran, Hizbullah ve vekillerini yenecek bir gücü var. İran ve Hizbullah'a yönelik herhangi bir önleyici saldırı net şekilde bölgesel savaşa yol açacak. Ancak İran ve Hizbullah'tan gelmesi beklenen yanıtın hafif olması durumunda bölgesel bir savaşa girilme olasılığı kesin değil. Her durumda İsrail ordusu bölgesel bir savaşla tek başına mücadele edemez. Ordunun tek başına direnme gücü yok ve ABD'nin yardımına ihtiyacı var. İsrail ABD'ye mutlak bağımlı. İsrail'in bölgesel bir savaşta ayakta kalması da tamamen ABD'ye bağlı. Şimdi Fahri Paşa, içeride böyle bir uyarı var ama yani baktığımızda İsrail Genelkurmay Başkanı, birazdan da aktaracağım, her an çok hızlı saldırırız. Yani direkt dümdüz ederiz her yere diyor. Galant'a bakarsanız Hizbullah meydan okudu. Onu da birazdan vereceğiz. Yani bize saldırırsan başına ne geldiğini görmek istiyorsan dön Gazze'nin fotoğrafına bir bak diyor. Daha önce de söylemişti zaten. Evet. Galant'ın bu tip tehditleri vardı. Yani bize saldırırsan Gazze'ye çeviririz. Gazze'den beter ederiz sizi falan. Şimdi hangisi, yani bir ne oluyor? İran bu saldırıyı niye bekletiyor? İsrail bu önleyici saldırıyı hakikaten yapabilir mi? Nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Çünkü dün gece programda bir anda böyle bir hani Mısır'ın ve İngiltere'nin yayınladığı notamlar önüme düşünce şunu düşündüm. İşte bu sabaha karşı 4 ile 7 arasında İran hava sahası üzerinde uçmayın deyince herhalde bir saldırı olacak dedim ama yani tabii ki bir tek ben değil, bütün dünya bunu bekliyor. İran saldırmıyor. Nedir şu anda bizi bekleyen, dünyayı, bölgeyi bekleyen nedir? Evet. Ben öncelikle öngörüsü yüksek bir askerin analizini gördüm. Yani emekli tümgenerin analizi aslında İsrail ordusunun içinde bulunduğu ikilemi yansıtıyor. Hatırlayalım, Netanyahu ne yaptı? Savaşın en hareketli anında savaş kabinesini yok etti. Yani savaş kabinesini ortadan kaldırdı. Şu anda Netanyahu o kararları tek başına veriyor. Dolayısıyla böyle bir sürecin içerisinde emekli tümgenerin verdiği yanıtlar tek kişilik bir otoritenin vereceği önleyici bir savaş. Çünkü Netanyahu da yakından tanıyan bir kişi olarak bunun bölgesel bir savaşa yol açabileceği konusunda uyarıyor. Emekli bir asker göreviyle orduda görev yapan bir kişi sıfatıyla. Bu arada tabii İran'da da İsrail'in aslında yaptığı bu saldırı sadece Haniye'ye yönelik bir saldırı değildi. İran'ın tam biliyorsunuz seçimde değişmiş ve cevap verme olasılığı nispeten daha batı yanlısı olan, reform yanlısı olan bir cumhurbaşkanının, bir de ona biliyorsunuz yanına İran'ın nükleer görüşmelerini yürüten, batı tarafta daha sempatik yüzü olan Zarif'i de danışman olarak seçmiş olması tepki verme gücünün, bir de tabii İran'ın, ki bunu yeni Cumhurbaşkanı da söylüyor, ekonomik gücünün zayıflığı, son seçime katılım oranının tepkisel olarak düşük düzeyde seyrediyor olması ve İran'ın çok parçalı etnik yapısı, bütün bunları dikkate aldığımızda hızlı bir şekilde bölgesel savaşa cevap verecek bir saldırının yapılmaması gerektiğini söylüyor aslında İran'ın yeni Cumhurbaşkanı da. Emekli tümgenerin söylediğiyle hemen hemen söylemleri birbirine örtüşüyor. Aslında bir aklı selim doğrultusunda hareket ediliyor. Ancak bununla birlikte Netanyahu'nun tabii bu Trump'ın geliş görevine kadar seçimde, her ne kadar şimdi Kamala Harris birkaç puan önde şeklinde haberler olsa da Trump'ın seçilme olasılığını Amerikan medyası biraz daha fazla görüyor. Dolayısıyla Trump her ne kadar İsrail'in arkasında olacağını söylemiş olsa da Trump
bu kadar büyük bir gücü Orta Doğu'da tutma isteğinde değil. Biliyorsunuz. Daha evvel damadı Kuşner'de göndererek işte işi Araplara yüklemek gibi Arap ordusu kurmak, İbrahim anlaşmalarıyla bölgeyi bir şekilde Arap-İsrail arasındaki ilişkileri zenginleştirmek gibi bir takım, hatta Suriye'den bile biliyorsunuz çekiliyordu. Böyle bir endişe içerisinde İsrail, Netanyahu olabildiği kadar Amerika'nın daha çok savaşa iştirak etmesini istiyor. Yani biraz evvelki gördüğümüz Amerika'nın üsleri aslında bu resmi de bize işaret ediyor. Ancak şunu söyleyebilirim. İran'ın uzun menzilli füze ve dronlar dışındaki arada 1500 kilometreden daha fazla bir mesafe var. Bu kadar bir mesafe üzerinden İsrail üzerinde etkili olmasının ben çok düşük bir olasılık olduğunu değerlendiriyorum. Bunun evet birkaç hedefi vurabilir, etkisiz hale getirebilir. Ancak bu bekleyiş asıl cezalandırıcı. Bakın İsrail'e gelen turist sayısında ciddi bir azalma var. En son İsrail ekonomisiyle ilgili ciddi veri analizleri yayınlandı. İsrail ekonomisinin son 2 yılda kaybettiği teknik alanlar dahil olmak üzere, turistler dahil, ülkeye gelen göçmen sayısı dahil, bütün bunlarda ciddi kayıplar var. İnşaatlar vesaire durmuş durumda. Ve bunun kayıpları giderek artıyor. Aslında şu anda birçok ülke büyük elçilikleri işte insanları o bölgeye gitmeyin dedi, güvenli bölge değil dedi. Herkes Lübnan'da İsrail üzerinde bu şekilde dikkatlerin yoğunlaştığı bir bölge. Ve dolayısıyla siz de düşünün, Tel Aviv'de yaşayan bir insan olarak sürekli olarak ne zaman İran saldıracak, ne zaman saldırı olabilir endişesi içinde yaşıyorsunuz. Ancak İran'ın asimetrik tehdit dışında bugün hava kuvvetleri ve hava savunma sistemi, bakın bir takım mesajlar gidip geliyor, haberler. İşte Rusya İsrail'e S-400 savunma sistemi, S-300'leri var, S-400 veriyor. Dronların imalatı karşılığı bu tür destek veriyor. Çünkü İran'ın hava savunma sistemi güçlü değil. Sadece S-300'ler, o da eski nesil S-300'lerle korunan bir hava savunma sistemi var. Bu yüzden de bir öncekinde de aslında hani bir yerden bir saldırı geldi. İşte hava kuvvetleri üssünün yanına düşmüştü biliyorsun İsfahan'da İran'ın. Bunu bile önleyemediler yani bu saldırıyı. Hadi bu sistemi diyorlar füze değil. Bana göre füze saldırısı olmadığını düşünüyorum onun da. Ancak İran şu anki yapısıyla İsrail'in ne hava kuvvetleriyle baş edebilir, hava savunma sistemiyle, ne de İsrail'in füze ve benzeri sistemleriyle durduracak güce sahip. Kendisinin etkili seyir füzeleri ve diğer sistemleri var. Bunlarla etki edebilir. Ben Hizbullah'ın da aynı şekilde binlerce roket atsa bile bunları durdurabilecek ve Amerika destekli sonsuz kaynağa sahip bir İsrail'in olduğunu görüyoruz. Bunların ben fazla bir etkide bulunacağını ben açıkçası değerlendirmiyorum. Bu bölgesel bir savaşa yol açma riskinin de bu etapta çok düşük olduğunu düşünüyorum.